Bugün aldığınız her üründe, bugün kurulan her şirkette, bugün yapılan her ticarette 200 yıl önce yaşamış bir adamın parmak izi var. Adı Adam Smith. Ve onun meşhur sözü bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yani devlet karışmasın, piyasa kendi yolunu bulsun. İnsanlar serbestçe üretip serbestçe satsın. Peki bu fikir nereden çıktı? Adam Smith kimdi? Neden bugün hala onu konuşuyoruz? Ve en önemlisi fikirler gerçekten işe yarıyor mu? Bugün sizi 18. yüzyılın İskoçya'sından alıp günümüz küresel ekonomisine kadar uzanan uzun bir yolculuğa çıkaracağım. 1723 yılı İskoçya'nın küçük bir liman kasabası Kirkcaldy. Adam Smith burada doğuyor. Babası gümrük memuru, annesi ise oldukça disiplinli ve eğitime önem veren bir kadın. Smith küçük yaşta kitaplarla tanışıyor. Matematik, felsefe, ahlak, tarih. 14 yaşında Glasgow Üniversitesi'nde başlıyor. Bugün standartlarına göre inanılmaz erken. Burada ahlak felsefesiyle tanışır ve şunu fark eder: ekonomi sadece para değildir. Ekonomi insan davranışıdır. Daha sonra Oxford'a girer ama Oxford'dan pek memnun kalmaz. Çünkü öğretim üyeleri genellikle ders anlatmamaktadır. Bu deneyim Smith'e şunu öğretir: zorla dayatılan sistemler verimsizdir. İnsan doğasına aykırı düzenler işlemez ve zihninde bir soru oluşur. İnsanlar kendi çıkarlarını takip ederse toplum nasıl etkilenir? Adam Smith'in çoğu kişinin bilmediği ilk büyük eseri Ahlaki Duyumlar Kuramı'dır. Bu kitapta Smith şunu söyler: insan sadece bencil değildir. İnsanda empati vardır, insanda vicdan vardır. Yani Smith'e göre insan eşittir sadece para peşinde koşan robot değildir. Bu çok önemli çünkü Smith'in ekonomisi vicdansız bir ekonomi değildir. Bugün çoğu kişi Smith'i yanlış tanır. Sanki bırak herkes bencil olsun, dünya güzelleşir demiş gibi anlatılır. Ama hayır, Smith aslında şöyle söyler: İnsanlar kendi çıkarlarını gözetirken bile başkalarının tepkilerini hesaba katar. Toplum içinde yaşadığını bilir. Bu ahlaki altyapı olmadan serbest sistem çalışmaz, serbest piyasa çalışmaz. 1776 yılı Adam Smith'in başyapıtı yayınlanır. Ulusların Zenginliği. Bu kitap modern iktisatın doğum belgesi sayılır. Ama bu kitap bir ders kitabı yazılmamıştır. Bir manifestodur, bir meydan okumadır. Dönemin bütün yerleşik fikirlerine karşı bir başkaldırıdır. Smith şunu söyler: bir ülke nasıl zengin olur? Altın biriktirerek mi, toprak fethederek mi, sömürge kurarak mı? Çünkü o dönemde yaygın inanç şudur: ne kadar çok altının varsa o kadar zenginsin. Ne kadar çok toprak kontrol ediyorsan o kadar güçlüsün. Smith bu anlayışı kökten reddeder. Cevabı nettir: hayır, zenginlik altın değildir. Zenginlik saraylar değildir. Zenginlik hazinedeki kasa değildir. Zenginlik üretimden gelir, verimlilikten gelir, uzmanlaşmaktan gelir. Smith'e göre zenginlik şudur: bir toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin ne kadar bol, ne kadar ucuz ve ne kadar sürekli üretebildiği. Yani mesele para değil, mesele üretme kapasitesi. Bugün diliyle söylersek zenginlik eşittir güçlü ekonomi makinesi. Smith bu fikri anlatmak için tarihin en ünlü örneklerinden bir tanesini verir: İğne fabrikası örneği. Düşünelim, bir işçi her işi tek başına yapıyor. Bir teli alıyor, kesiyor, düzleştiriyor, sivriltiyor, işte başına takıyor, parlatıyor, paketliyor. Bu işçi gün boyunca uğraşsa bile günde belki 20 tane iğne üretebilir. Ama aynı işi parçalara bölelim. Bir işçi sadece tel kessin, bir işçi sadece sivriltme yapsın, bir işçi sadece başını taksın, bir işçi sadece parlatsın, bir işçi sadece paketlesin. Yani herkes tek bir işçiyle uzmanlaşsın. Sonuç ne olur biliyor musunuz? Aynı sayıda işçiyle günde yaklaşık 48 bin iğne üretiliyor. 20'den 48 bine. Bu devasa farkın sebebi uzmanlaşma. Çünkü bir el alışkanlığı oluşuyor, zaman kaybı azalıyor, basit makineler geliştiriliyor. Smith burada şunu gösterir: uzmanlaşma küçük bir iyileştirme değildir. Uzmanlaşma bir devrimdir. Ekonomik büyümenin motoru budur. Bu yüzden Smith der ki bir ülkenin zenginliği kaç ton altına sahip olduğu değil, kaç kişinin ne kadar verimli çalıştığıyla ölçülür. Bugün fabrikalar, ofisler, yazılım ekipleri, hastaneler hepsi aynı mantıkla çalışır. Herkes aynı şeyi yapmaz. Herkes bir işte çok iyi olur. İşte modern ekonominin temeli budur. Adam Smith'in en meşhur kavramı görünmez el. Bu kavram yıllardır yanlış anlaşılıyor, basitleştiriliyor, hatta karikatürleştiriliyor. O yüzden yavaş yavaş açalım. Smith şunu söyler: kimse sabah uyanıp da şunu demez: bugün insanlığı kurtarayım. Kimse fırın açarken topluma hizmet edeceğim için ekmek yapıyorum diye düşünmez. Fırıncı ekmeği neden yapar? Para kazanmak için. Kasap eti neden satar? Para kazanmak için. Manav niye meyve satar? Para kazanmak için. Yani bu örneği tonlarca söylerim yani. Herkesin motivasyon kaynağı aynıdır: kendi çıkarı. Ama ilginç olan şudur: herkes kendi çıkarının peşindeyken ortaya organize bir düzen oluşur. Ekmek vardır, et vardır, sebze vardır, kıyafet vardır, telefon vardır. Kimse merkezi plan yapmaz. Kimse ülke için bugün şu kadar ekmek üretilecek toplamda demez. Ama raflar doludur. Smith der ki insan kendi çıkarını kovalarken görünmez bir el tarafından yönlendirilir. Bu el devlet değildir, bir kişi değildir, bir kurum değildir. Bu el fiyatlardır. Kâr sinyalleridir, zarar uyarılarıdır. Örnek verelim, bir şehirde ekmek azaldı, ne olur? Ekmeğin fiyatı doğal olarak artar çünkü arz azalmıştır. Talep aynı, arz azaldı, fiyat yükselir. Bu artış ne mesajı verir? Burada bir fırsat var. Yeni fırıncılar gelir, mevcut fırıncılar daha çok üretir, üretim artar. Üretim artınca da doğal olarak bu sefer fiyatlar düşer.
Kimseye bir emir verilmez aslında ama denge oluşur. İşte bu görünmez eldir. Smith'e göre en güçlü koordinasyon mekanizması merkezi planlama değil, fiyat sistemidir. Burada çok kritik bir nokta var. Smith şunu demiyor, bencillik erdemdir demiyor. Smith şunu diyor, insanlar bencildir eğer gerçek budur. Ama sistemi buna göre kurarsak bundan faydalanabiliriz. Sistem buna göre kurulmalıdır diyor. Yani Smith romantik değil, gerçekçi ve şunu ekliyor. İnsanlar serbest bırakılırsa çoğu zaman toplum için yararlı sonuç verirler. Ama bu otomatik bir cennet değildir. Rekabet yoksa görünmez el çalışmaz. Bilgi saklanıyorsa görünmez el kör olur. Yani görünmez elin çalışması için rekabet olacak, şeffaflık olacak, hukuk olacak. Bunlar yoksa ne olur? Güçlü olan ezer, zayıf olan kaybeder. Smith'in hayal ettiği piyasa kuralları serbestliktir. Başına buyruk bir kaos değildir. O yüzden görünmez el devlet içi olmasın demek değildir. Devletin rolü şudur: hakem olmak, kuralları koymak, hileyi engellemek. Özetle Smith şunu söyler: İnsanları melek varsayarak sistem kuramazsın. İnsanları şeytan varsayarak da sistem kuramazsın. İnsanları olduğu gibi kabul edersin ve buna uygun bir düzen kurarsın. İşte görünmez elin felsefesi budur. Smith'in felsefesini özetleyen meşhur ifade laissez-faire, yani Fransızca'da bırakınız yapsınlar, işte olmasına izin ver gibi bir anlama geliyor. Bu şu anlama gelir: devlet ekonomi merkezinde olmasın, devlet oyuncu olmasın, devlet hakem olsun. Bu ayrım çok önemlidir. Smith devletsiz bir dünya hayal etmez. Smith şunu savunur: yanlış roldeki devlet zararlıdır. Peki doğru rol nedir? Devlet ne yapsın? Hukuk korusun, güvenliği sağlasın, sözleşmeleri garanti etsin, mülkiyet hakkını korusun, adaleti hızlı çalıştırsın. Yani devlet oyunun kurallarını koysun, hakemi olsun. Devlet ne yapmasın? Fiyat belirlemesin, kimin ne üreteceğine karar vermesin, kimin kazanacağına karar vermesin. Piyasada alıcı satıcı gibi davranmasın, tekel yaratmasın. Smith'e göre devlet üretici olduğunda siyaset girer, kayırma girer, israf girer, sonuçta verimlilik düşer. Smith neden devlete güvenmez? Çünkü Smith şunu gözlemler: devletler zarar ettiğinde batmaz, özel şirketler batar. Devlet zarar ettiğinde vergi koyar, borçlanır, para basar. Bu yüzden hata yapma maliyeti düşüktür. Özel sektörde ise hata yapan yok olur, doğru yapan büyür. Bu mekanizma piyasayı sürekli eğitir. Smith der ki, piyasalar hızlı öğrenir, devletler yavaş öğrenir. Çünkü piyasada milyonlarca deneme vardır. Devlette birkaç masa vardır. Küçük bir örnek vermek gerekirse devlet ayakkabı fiyatını belirliyorsun. Fiyatı çok düşük koyarsa üretici zarar eder. Ayakkabı üretmez, kıtlık olur. Fiyatı çok yüksek koyarsa halk alamaz, bu sefer kaçak piyasalar oluşur. Ama fiyatı piyasa belirlerse, talep fazla olursa fiyat yükselir, üretim artar, talep düşer, fiyat tekrar düşer, üretim azalır. Denge kendiliğinden oluşur. Smith'in anlatmak istediği tam olarak budur. Smith şunu demiyor: devlet hiçbir şey karışmasın. Smith şunu diyor: devlet nerede faydalıysa orada olsun. Yani adalet, güvenlik, altyapı, eğitimde olsun ama üretimin günlük kararlarını piyasaya bıraksın. Özetle Smith'e göre devletler verimsizdir ama devlet olduğu için değil, üretim yaptığı için verimsizdir. Piyasalar daha hızlı öğrenir çünkü hata yapan silinir. İşte bırakınız yapsınların özü budur. Smith'in yaşadığı dönemde hakim olan ekonomik anlayış merkantilizm. Bu görüşe göre ihracat iyidir, ithalat kötüdür. Altın ve gümüş biriktirmek zenginliktir. Mantık şu: ihracat yaparsam dışarıya mal sattım, karşında altın aldım, altın biriktiriyorum. İthalat yaparsam dışarıdan ürün alıyorum, altın veriyorum, altınım azalıyor. Demek ki ithalat kötü. Böyle bir mantık var o dönemde. Devlet şuna odaklanıyor: daha fazla sat, daha az al. Aradaki farkı altın olarak kasaya koy. Hatta bunun için gümrük vergileri koyuyorlar ki ithalat azalsın. Hatta ithalatı yasaklıyorlar, tekeller oluşturuyorlar, sömürgeler kuruyorlar. Ama Smith bu sistemi gördüğünde şunu söylüyor: bu tablo yüzeyde zenginlik gibi görünüyor ama gerçekte fakirlik üretiyor. Çünkü altın yemek değil, altın bir kıyafet değildir, giyemezsin. Altın barınmak değildir, yani altın içinde yaşayamazsan. İnsanların hayatını iyileştiren şey mal ve hizmettir. Smith der ki zenginlik altın değildir. Zenginlik üretim kapasitesidir. Yani bir ülkenin değeri kasasındaki metal miktarıyla değil, üretebildiği ürün çeşitliliğiyle ölçülür. Bir ülke çok altına sahip olabilir ama fabrikası yoksa, tarlası işlemiyorsa, ustası yoksa, teknolojisi yoksa o ülke fakirdir. Smith burada çok önemli bir ayrım yapıyor. Para bir araçtır, amaç değildir. Ama merkantilizm parayı amaç haline getirir. Smith buna itiraz eder. Mesela bir örnek verelim. Düşünün ki bir ülkenin kasası altınla dolu ama ekmek üretemiyorsun. Ne yapacaksın? Altını mı yiyeceksin yani? Altını başka bir ülkeye verip ekmek alacaksın. Yani sonunda yine üreticiye bağımlısın. Smith der ki, asıl güç başkasına muhtaç olmadan üretebilmektir. Bu yüzden Adam Smith serbest ticareti savunur, gümrük duvarlarına karşı çıkar. Çünkü ticaret arttıkça uzmanlaşma artar, verimlilik artar, zenginlik artar. Özetle Adam Smith şunu söyler: altın kasada durunca zenginlik yaratmaz. Üretim hattında çalışan insan yaratır. Smith'e göre her ülke her şeyi en iyi yapmaz ama her ülke bazı şeyleri diğerlerinden daha iyi yapar. Biri tarımda daha iyidir, biri tekstilde, biri sanayide, biri teknolojide. Smith burada çok basit ama devrimci bir fikir ortaya koyar. Herkes her şeyi üretmeye çalışmasın. Herkes en iyi yaptığı şeye odaklansın. Buna bugün ne diyoruz? Uzmanlaşma. Ama ülkeler düzeyinde basit bir örnek verelim.
Diyelim ki bir ülke bir ton buğdayı bir günde üretiyor ama bir bilgisayarı 10 günde üretebiliyor. Başka bir ülke de bir bilgisayarı 2 günde üretiyor ama bir ton buğdayı 5 günde üretiyor. Ne yapmak mantıklı? Birinci ülke buğdaya odaklansın, ikinci ülke bilgisayara odaklansın. Sonra birbirleriyle takas yapsınlar ya da bir ticaret yapsınlar. Sonuç olarak iki ülkede daha ucuza, daha çok ürüne ulaşır. Kimse kaybetmez. Smith der ki ticaret bir savaş değildir. Ticaret sıfır toplamlı bir oyun değildir. Yani birinin kazanması için birinin kaybetmesi gerekmez. Doğru ticarette herkes kazanır. Buna ne diyoruz bugün? Win-win. Neden serbest ticaret? Çünkü serbest ticaret rekabet yaratır, fiyatları düşürür, kaliteyi artırır, yeniliği hızlandırır. Kapalı ekonomilerde ise rekabet yoktur. Tekel vardır, pahalı ürün vardır, düşük kalite vardır. Smith'e göre gümrük duvarları tüketiciyi cezalandırır. Çünkü insanlar daha pahalı ürüne mecbur kalırlar. Bugün bir telefon içinde Amerika'nın tasarımı var, Tayvan çipi var, Kore'nin ekranı var, Çin montajı var. Bu ne demek? Küresel uzmanlaşma. Her ülke zincirin bir halkası. İşte küreselleşme tam olarak bu. Smith'in 250 yıl önce savunduğu fikir bu. Özetle Smith şunu söyler. Gümrük duvarları yükseldikçe fakirlik artar, ticaret arttıkça da zenginlik artar. Adam kaç yıl önce bugünün kurallarını aslında düşünmüş, koymuş diyebiliriz. Bu yüzden serbest ticaret fikri bugün küreselleşmenin temelidir. Aradan yüzyıllar geçer, sanayi devrimi olur, şirketler büyür, piyasalar küreselleşir. Ve şunu görürüz, serbest piyasa her zaman mükemmel çalışmıyor. Tekeller oluşuyor, dev şirketler piyasayı ele geçiriyor, gelir eşitsizliği artıyor, finansal balonlar şişiyor, krizler çıkıyor doğal olarak da. Yani görünmez el bazen tökezleyebiliyor. İşte tam da bu noktada sahneye çıkan isim John Maynard Keynes. Yüzyılın en etkili iktisatçılarından bir tanesi, özellikle 1929 ekonomik buhranından, büyük buhrandan sonra yıldızı parlayan bir isim. Milyonlarca insan işsiz, fabrikalar kapalı, bankalar batmış. Klasik teori ne diyordu? Piyasa kendi kendini düzeltir. Ama sorun şu, insanlar açken, evini kaybederken yıllarca bekleyemez. Keynes der ki uzun vadede hepimiz ölüyüz. Yani teori doğru olabilir ama toplum o kadar sabırlı değil. Bir önceki videomda zaten Keynes'i anlatmıştım. Ayrıntılı izlemek isteyenler, merak edenler o videoma bir göz atabilirler. Keynes de söylüyor, Keynes Smith'i tamamen reddetmiyor. Aksine şunu kabul ediyor. Normal piyasalarda zamanla çalışır. Rekabet verimlilik üretir. Ama kriz zamanlarında farklı bir durum vardır. İnsanlar korkar, harcama yapmaz. Şirketler yatırım yapmaz, talep çöker. Bu noktada devreye devlet girmeli. Nasıl? Kamu harcamalarını artırarak, altyapı projeleri yaparak, iş yaratarak, gerekirse borçlanarak. Amaç ekonomiye talep etmektir. Basit bir örnek vermek gerekirse herkesin frene bastığı bir anda devletin gaza basması gerekir. Bu sayede ekonomi tamamen durmaz. Sonra piyasa toparlanınca devlet yavaşça geri çekilir. Smith ve Keynes kavgası mı var? Aslında hayır. Bu bir kavga değil. Bu bir iş bölümü. Smith şunu anlatıyor, normal zamanların ekonomisini anlatıyor. Keynes de şunu anlatıyor, kriz zamanlarının ekonomisini. Yani özetle tablo şu, güneşli ise piyasa sürsün, yağmur varsa devlet şemsiye açsın. Yani aslında birbirlerini tamamlıyorlar. İşte iktisat derslerinde falan ikisi zıt görüş olduğu şekilde anlatılıyor. Ama bu yöntemde baktığınızda biri bir diğerinin devamı gibi aslında. Modern ekonomi politikalarının en büyük kısmı bu denge üzerine kurulu. Adam Smith şunu söylüyor, zenginlik sihir değil, zenginlik çalışmanın, üretmenin, uzmanlaşmanın sonucudur. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Ama unutmayın, ahlak yoksa, adalet yoksa, rekabet yoksa o piyasa özgür değildir. Ve özgür piyasada doğru bir sonuca ulaşamaz. Bu tarz içerikleri seviyorsan beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.